Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda farklı I/O modüllerini Ethernet Gateway üzerimizden ağa bağlayarak I/O modülleri üzerine veri okuma ve yazma çalışması yapacağız. Öncelikle Gateway modülümü tanıtayım. Oldukça kısa bir video olacak. Gateway modülümün sağ tarafına 16 adete kadar I/O modülü ilave edebiliyoruz. Bugünkü çalışmamızda örnek olması açısından 2 tane ilave edeceğiz. Aynı zamanda üzerinde bulunan 485 RS485 portlarından 2 tane mevcut. Her porta da 255 adet cihaz ekleyebiliyoruz. Bugünkü çalışmamızda sadece genişleme modülü şeklinde yanına ekleyip öyle bir çalışma yapacağız. Daha sonra yine genişletiriz çalışmamızı. Bu çalışmamızda bir adet güç kaynağı kullanacağız. Güç kaynağının EMCO marka olmasının önemi yok. 24 voltluk herhangi bir güç kaynağı olabilir. Sonra genişleme modüllerimizi, I/O modüllerimizi takıyoruz cihazımızın yanına, gateway'imizin yanına. I/O modüllerimizden bir tanesi 4 analog giriş, 4 dijital çıkış, diğeri ise 8 dijital giriş, 8 dijital çıkış olacak şekilde 2 modül taktım bu şekilde yanına. I/O modülümün bir tanesinin üzerinde PT100 sıcaklık sensörü var. Diğerinin sadece çıkışlarına veri yazma uygulaması yapacağımız için ona bir şey takmadım. Ethernet Gateway'imizin üzerinde bir adet Ethernet portu, bir de mikro switchlerimiz var. Buradan IP adresin üzerinden ayarlanabilen modeli bu. 2 adet de 485 bağlantısı var. Her modülümüzün üzerinde zaten yine 485 bağlantısı var. İstersek uzak I/O'da kullanabiliyorduk. Her birinin üzerinde yine besleme bağlantısı var. Eğer ana modül kullanmadıysak üzerinden de altından da yine besleme bağlantısını yapabiliyoruz. Şimdi cihazlarımızı birbiriyle irtibatlandırdık. Enerji bağlantımızı yapalım. Enerjimizin geldiğini görelim. Gördüğünüz gibi cihazlarımızın power ledleri yandı. Enerjimiz geldi. Şimdi çok kısa yapılandırma yapalım. Ethernet Gateway'imize 1 ID'sini verelim. Sonraki modüle 2, sonraki modüle de ID numarası 3 yapalım. Bunu yapabilmek için USB kablomun bir ucunu bilgisayara, bir ucunu da ilgili modülün üzerine takıyorum. Şu şekilde takalım. Ekranda şimdi bilgisayarımda bir sayfa açıldığını görüyorsunuz. Açılan sayfada config htm dosyasını tıklıyoruz. Cihazdan oku diyoruz ve hypertop'un içerisindeki data.txt dosyasını gösteriyoruz. Kısaca burayı açıklayayım çok kısa. İlk modülümüzün ID'sini 1 verdik görüyorsunuz. Üzerindeki genişleme hattından yani kendi bası üzerinden yapacağımız haberleşmenin portunu 3501 verdik. Sırayla göreceksiniz. Her 3 hat içinde TCP, Modbus TCP seçtik. 3 hat derken neyi kastediyorum? Bir kendi haberleşme portu. 2 buradaki portumuz 485. 3 de buradaki portumuz kastediyor. Yani bir yandaki, 2 üzerindeki ve 3 de üzerindeki port olacak şekilde bu şekilde veriyoruz. Buradan modemimizin IP'sini vermişiz. Üzerindeki anahtarlarla belirledik bunu. Değiştirdiğimiz zaman bu IP numarası da değişiyor. Anahtarlar şu şekilde en değersiz bir bit altta, en değerli bit üstte olacak şekilde. Üstünde kodlaması var zaten. İstediğimiz IP'yi kodlayabiliyoruz. Başka bir modelde ise yazılımdan bu IP numarasını veriyoruz. Yine onun haricinde burada diğer portlara bakalım. Yine birinci yani modül üzerindeki portumuzun haberleşme hızını 57.600 seçtik. Kullanmayacağız şu an. Port numarası 3502 yaptık şunun üsttekinin. Yine alttakinin port numarasını da 3503 yaptık. Yani 3501, 3502 ve 3503 olmak üzere 3 portta belirlemiş olduk. Hızdan da 57.600 yaptık üzerlerindeki ama kullanmayacağımız için hiç önemi yok bunun şu an kaç yaptığımızın. Bizim için önemli olan bu cihazın ID'sinin 1 olması ve kendi haberleşme yapısı üzerinden, port üzerinden yapacağımız bağlantı 3501 portundan olduğunu bilmemiz. Bunları ayarladıktan sonra cihaza yaz diyoruz ve Hyperto App klasöründeki data.txt dosyasını gösteriyoruz ve yazma işlemi bitmiş oluyor. Birinci yani gateway modülümüz bu şekilde ayarlamasını yaptık.
İkinci olarak bir sonraki modüle geçiyorum. Bir sonraki modülün ID'sini sadece 2 yapacağım. Başka bir şey yapmama gerek yok. Cihazdan oku diyorum. Yine Hyper-to Application gösterdim. Data dosyası. Gördüğünüz gibi 2 yaptım. Alttaki ayarlamaların artık bir anlamı kalmadı, haberleşme ile ilgili olanların tabii ki. Ancak ben PT100 bağladığım için şu an ilk girişime burada PT100 seçiyorum. Diğerleri şu an kullanmayacağım için yine cihaza yaz diyorum ve onaylıyorum ve ilgili data dosyamı gösteriyorum. Tamam diyorum. Böylece bunun da ayarlamalarını bitirmiş oldum. Bakınız ne kadar kısa sürüyor. Ve son modülümü yapılandırıyorum. USB kablomu üzerine taktım. Yine sayfam açıldı. Config.htm, cihazdan oku. Yine ilgili klasördeki data.txt dosyasını açtım. Gördüğünüz gibi haberleşme ID'sini 3 yapmışım. Bunun başka ayarı yok zaten. Bu bir dijital girişle çıktı bir modül olduğu için sadece giriş filtre sürelerine müdahale edebilirim. Veya işte haberleşme hızlarına. Haberleşme hızlarını kullanmayacağım. Çünkü kendi haberleşme veri yolu üzerinden haberleşeceği için cihaza yaz dediğimde bu veriler de cihaza yazılmış olacak. Hyper-to-app dosyasını klasörü içindeki data dosyası başka bir yere kaydetmeyiniz. Tamam diyorum. Böylece tüm artık modüllerimin yapılandırması bitmiş oldu. Bundan sonraki çalışmam artık Ethernet kablosunu Ethernet Gateway'e bağlamam. Diğer ucunda artık ağa bağlamam ve artık uzak erişime açmış olmam. Bundan sonra bilgisayar tarafından yapılacak tüm sorgularda Gateway'imin ID'si 1, yanındaki modülün 2, onun yanındaki modülün de ID'si 3 olacak. Bu şekilde Modbus adreslerine bakarak bilgisayardan veya herhangi bir PLC'den veya HMI'dan veya herhangi bir endüstriyel cihazdan uzak noktalardan bunlara erişip tüm verilerini artık ilgili cihaza aktarabiliriz. Şimdi biz bugünkü çalışmamızda işlemimizi HMI üzerinden yapalım. Kendi HMI'miz üzerinden. Ancak fiziksel bir HMI kullanmayalım. Burada sadece simülasyon üzerinden göstereyim. Aynısı olacaktır yüklediğimizde de. Prop 7C panelimi seçtim. Tamam diyorum. Bu sayfaları kapatayım. Bunların artık ihtiyacım yok. Yapılandırma işlemi gerçekleşirken ben de kısaca modüllerime bakayım. Gateway modülümü açıyorum. Gateway modülümün dokümanı EMCO internet sitesinde var. Farklı modeller olduğunu görüyorsunuz. LED'lerin anlamları, portların anlamları ve her birinin Modbus adresleri de var. Eğer isteseydik bunları Modbus Pool benzeri bir program üzerinden de bilgisayarımdan bu şekilde hem yapılandırabilirdim, değiştirebilirdim hem de gözlemleyebilirdim. Bugünkü çalışmamız HMI üzerinden olacak. EMCO Pro HMI üzerinden. O sebeple buradaki Modbus adreslerimize ihtiyacımız olacak biraz sonra. Çok kısa bir süre sonra. Diğer dokümanlarımıza bakalım. Burada hangi cihazımızın dokümanı? 3 cihazımızı da indirdik. Bu da analog girişte ikinci sıradaki I/O modülümüz. Bunun da sıcaklık verisini okuyacağız. Sıcaklık verisini okuyabilmek için ilgili Modbus adresini bulmamız gerekir. Bakın 4024'te ilk girişin sıcaklık verisi okunacakmış. Buradan başlayalım isterseniz. Hemen biraz önce oluşturduğum haberleşme sayfasına geliyorum. Buraya bir isim vermem gerekir. Ek bir ismini verdim bağlantıma. Modbus bağlantısı yapacağımı söyledim ve Modbus TCP'yi seçtim. Bağlanmak istediğim gateway'in ID numarası 1 olduğu için buraya 1 yazdım. Şu kısma IP adresini yazmam gerekir. 10.20.2.85 diyorum buraya. Port numaramda hatırlayınız 3501 idi gateway'imin. Bir sonraki port numarası 3502 ve 3503 idi hatırlayınız. Bunları yazdıktan sonra ekle diyorum ve bunu kaydediyorum üzerine. Pardon, bir cihaz seçiniz diyor. Kaydediyorum bu verileri. Böylece artık bu cihazda ve bu port numarası üzerinden haberleşmek istediğimi söyledim. Ve burada işlemlerim bitti haberleşme ayarlarında. Şimdi gidip ilgili cihazda etiketlerimi tanımlayabilirim. Sıcaklık verisini okumak istiyordum. Nasıl yaptığımı prensip olarak göstereceğim. Çok kolay. Sıcaklık 1 diyeyim. Bir tane 100 tane olmasının hiçbir önemi yok. Prensip aynı arkadaşlar. Cihazımı seçtim. Bağlantıma ek 1 demiştim. Gidiyorum ilgili cihazı seçtim. Hemen
teyidini alalım biraz önce baktığımız adrese. 40.024 numaralı Holding Register'dan okuyacaktık. Geliyorum. Buradan Holding Register'ı seçiyorum. 40.024 yazıyorum. Buradan cihaz numaram 2 olacaktı ID'si. Çünkü Gateway'im 1, sonraki cihazım 2 ID'ye sahip. Bunu unutmayalım. 2 numaralı ID'den okumak istiyorum. Bunu doğru yazmazsam okuyamayacaktır. 2 diyorum. Unsigned 16, işaretsiz 16 seçilmiş. Ben signed 16 seçeyim. Değerim eksi de gelebilir. Yani işaretli 16 Word uzunluğunda bir değer. Ve buraya tamam diyorum. Şimdi şöyle arkada kaldı bu da. Şöyle yapalım. Burada da signed 16 seçiyorum ve ekle diyorum. Böylece artık sıcaklık verimi modülden okuyabilmem lazım. Hemen gideyim yine yazılımıma. Bir adet sayı göster seçeyim şöyle. Sıcaklık değerimi burada görmek istiyorum. Özellikler listesinden okuma adresine sıcaklık değerimi girdim. Sizin de HMI'den görebilmeniz için fontumu biraz büyütmek istiyorum. 48 bold olsun. Tamam diyorum. Aynı zamanda 3 hane gelecektir. Ondalıklı göstermek istiyorum. Kesirli haneyi buradan 1 yaptığım anda artık ondalıklı göreceğim. HMI'ma yüklememe gerek yok. Online simülasyon dediğim an artık oradaki veriyi burada gerçek değer olarak okuyabilmem gerekir, sıcaklık verisini. Bakalım her şeyi doğru yaptıysak burada sıcaklık değerinin karşımıza gelmesi lazım. Sıcaklık değerim doğru gelmedi. Bakalım modüllerim random mı? Evet. Nerede hata yapmış olabiliriz? Bir daha bakalım adresimize. Cihazımızın ID'si doğru mu? Bakıyoruz. 40.024. Girişteki sıcaklık değeri. Bir daha kontrol ediyorum. Cihazım ek 1. Buradan ID'sini doğru yazdık mı? ID 1'de kalmış arkadaşlar. 2 yapıyorum, düzeltiyorum. Size uyarırken onaylamadım sanırım. Dolayısıyla doğru okuyamadık. 2'yi şimdi tamamladım ve uygula dedim. Şimdi artık doğru gelmesi gerekir. Biraz önce bu detayı gözden kaçırdık konuşurken sanırım. Ve sıcaklık değerimi görüyorum. Sıcaklık değerim arttığını veya azaldığını ilgili PT100 ısıtarak ve gerçek bir ölçüm yaptığımı da şu an HMI'de görebilirsiniz. Peki bunu yaptık. Bir de üçüncü sıradaki modülümüzün dijital çıkışlarına bir veri yazalım. Yani bu bir okuma işlemiydi. Ve ikinci sıradaki modülden okuma yaptık. Bir sonraki modülden yazmayı nasıl yapıyoruz? Bir de ona bakalım. Yine adres etiketi editörüme gidiyorum. Çıkışlar diyeyim buna. Etiketime herhangi bir isim verebilirim. Yine aynı bağlantı. Yine aynı bağlantı üzerinden Holding Register'a gidiyorum. Adresini şu an bilmiyorum. Gidip bakalım adresimize. O modülümüz de buydu galiba. Bakalım, bu değildi, pardon. Şu modülümüz sanırım şu. Gidip bulalım. Evet, dijital giriş çıkışlı modülümüz veya röle çıkışlı olan türde var. Bakalım hemen şimdi çıkış adresimizi bulalım buradan birlikte. Bakın çıkış adresleri 40.020'de diyor. B0'dan B7'ye kadar bit düzeyinde kodlanmış diyor. Dolayısıyla 40.020'deki bir register'a, Word uzunluğunda bir register'a veri yazabilirsek çıkışları kontrol edebileceğiz. 40.020, evet. Geliyoruz şuraya 20 yazıyoruz bu durumda. Yine unutmuyoruz, buraya 3 yazıyoruz arkadaşlar. 2 yazdım, 3 yazıyoruz derken ve bunu onaylıyoruz. Şuradan yine görelim. 3 olduğundan emin olacağız biraz sonra ve yine çıkışımızda unsigned 16 olsun. Burayı da 16 yapmış mıydık? Evet, unsigned 16 yapmışız ve ekle dediğimizde buradan kontrol ediyoruz. ID'miz 3 olmadı. 3 yaptım. Evet. Şimdi her şeyimiz tamam görünüyor. Uygula dedim. Üçüncü cihazımızdan, ID'si 3 olan cihazdan 40.020 adresimizden veri yazacağız. Bu işlem de bitmiş oldu. Şimdi gidelim bir adet veri giriş komponenti alalım. Şuradan veri giriş kısmından bir adet sayıcı alalım. Bu sayıcımızı yine yazma adresini defa çıkışlar olarak belirleyelim. Veri yazacağımız için yazma adresini çıkışlar seçtik. Yine fontumuzu büyütelim ve buradan veri girişi yapalım. 48'den bold olsun. Tamam diyelim. Bir de ortalı göstersin bize, rahatlıkla görebilelim. Şuradan sola hizalı olmasın. Yatayda ortalı dedik.
Çıkışları da cihaz üzerinden gözlemleyelim. Buraya da aktarabiliriz tabii ki hepsini. Şimdi online simülasyona geçtim. HMI üzerinden değer gireceğim ve ilgili cihazımın çıkışlarını gözlemlemek istiyorum. Birlikte görelim. Şöyle size de görebileceğiniz şekilde tutayım. Evet, gördüğünüz gibi 1 dediğimde ilk çıkışımız aktif oldu. HMI'den 2'yi seçiyorum. Bakın 2 numaralı çıkış aktif oldu. 3 dediğimde 1 ile 2 olması gerekir. Bakın ilk ikisi. 4 dediğimde 3. sıradaki. 5 dediğimde 3. ile 1. Bakın. Bu şekilde bakın hepsine yazabiliyorum gördüğünüz gibi sırayla. Tüm çıkışları kontrol edebiliyorum gördüğünüz gibi. Ne kadar basit. Şuraya 255 yazalım arkadaşlar. Görelim. Bakın hepsini bir yapmış oldum. Böylece tüm çıkışlarım bir oldu. Buraya 0 yazarsam da hepsi sönecektir. Bakınız. Dolayısıyla Ethernet Gateway üzerinden ağa bağladığım uzak noktadaki I/O modüllerine istersem okuma, istersem yazma yapabileyim. Bu şekilde bu uygulamamızda görmüş olduk. 16 adet I/O modülünü desteklediğini söylemiştik. 256 noktaya kadar okuma yazma yapabiliyoruz. Ancak üzerinde bulunan portlar aracılığıyla 255 artı 255 cihazı daha aynı gateway üzerinden kontrol etmemiz veya okumamıza imkan tanıyor. Dolayısıyla bizim ERP, MES sistemlerine veri taşıma veya onların çıktılarını buraya yazma amacıyla çok rahat kullanılabilecek pratik ve uygun bir modül. Umarım bu çalışma yine sizler için faydalı olur. Bir sonraki çalışmamızda yine aynı modülle veya benzer modüllerle çalışmalarımıza devam ederiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.